Binlerce yıldır taşların tahtada dansı, zihinlerin mücadelesi. İşte karşınızda Türk daması. Sadece bir oyun değil, kültürümüzün, sabrın ve zekanın yüzyıllardır süregelen bir mirası. Damanın kökleri, antik çağlara kadar uzanır. Mezopotamya'da, Mısır'da ve Orta Asya bozkırlarında taş oyunlarının oynandığını biliyoruz. Ancak Türk daması, bu köklü geleneğin Türk kültürünün damgasını taşıyan özgün bir yorumudur. Göçebe Türklerin savaş stratejileri ve ileri görüşlülüğü, dama tahtasına taşınmıştır. Osmanlı döneminde dama, halk arasında yaygın bir eğlenceydi. Kahvehanelerde satranç ve tavla kadar damanın da yeri vardı. Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş coğrafyada Türk daması, dostluğun ve zekanın oyunu olarak oynandı. Türk damasını diğer dama çeşitlerinden ayıran en önemli özellik, taşların ileri kadar yana da hareket edebilmesidir. Bu kural, oyuna bambaşka bir stratejik derinlik katar. Bir anda çifte, üçlü hatta 15 hamlelerle rakibin tüm taşlarını almak mümkündür. Bu yüzden Türk daması yalnızca hızlı düşünmeyi değil, aynı zamanda ileri görüşlü bir planlamayı zorunlu kılar. Çok eski bir geçmişe sahip olan Türk daması, en görkemli dönemini Sultan Abdülaziz devrinde yaşamıştır. Sultan Abdülaziz pehlivanları korunduğu gibi, gerçek bir dama meraklısı olduğu için damacıları da yanından ayırmaz ve özel damacı başı olan İbrahim Bey'e 10 sarı lira damacılık maaşı verirmiş. O devirde 10 sarı lira yüksek bir memurun maaşına eşitmiş. Sultan Abdülaziz damacıları korumakla birlikte Türk daması ile ilgili çeşitli etkinliklerde düzenlerdi. Bunlardan biri 1865 yılında düzenlenen, büyük ödülü bir kese altın olan ve bu ödülü, sür ya da 7 kapıdan içeri, namlı açmaz oyunu ile Aksaraylı Şakir Baba'nın kazandığı açmaz tasarım yarışmasıdır. O günden sonra da bu açmazın adı Sultan Abdülaziz'in babasına atfen Sultan Mahmut Açmazı olarak anılmaya başlanmıştır. Sultan Abdülaziz'in ölümünden sonra devletin veya herhangi bir kurumun Türk damasına pek sahip çıkmadığı ve adeta kaderine terk ettiği görülüyor. Ancak damacıbaşı İbrahim Bey emekli olana kadar sarayda kalmış, sonrasında da tüm çalışmalar Ziya Bey'e devredilmiştir. Cumhuriyet döneminde de devlet ve kurumları tarafından Türk damasına pek sahip çıkılmamış ve ülkeye satranç, biriç gibi oyunların girmesiyle gençlerin de ağırlıklı olarak kağıt oyunlarına meyil etmeleri, bir dönem her evde her kahvehanede oynanan Türk damasını sayılı kahvelere sıkıştırmıştır. Bu zor dönemde damacıların kurumsallaşması, şampiyonalar düzenlemesi hayalden öteye gitmez. 2000 yılına gelindiğinde de dönemin Bursa Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Sayın Hayri Öztetikler ilçemizde bir sürü etkinlikler yapıyoruz, bir de Türk daması şampiyonası yapalım demesi ile Türk daması tarihinde yepyeni bir dönem başlıyor. İlk iş olarak Sayın Hayri Öztetikler ilçe damacılarından Necip Çelik hocamız ile görüşüyor ve bu tür organizasyonun ülkemizde yapılıp yapılmadığını soruyor. Yapılmadığı bilgisini alınca, hazırlığınızı yapın, ilkini biz yapacağız talimatını veriyor. İlçe damacıları bu karara sevinseler de dile kolay, 2000 yılında teknolojinin her eve girmediği bir dönemde böyle bir organizasyonu düşünmek bile akıl almaz bir olay. Ama yapacak bir şey yok, atalarımızın dediği gibi emir demiri keser. Bu istek üzerine Necip Çelik ve Ahmet Ülkü ustalarımız istişare ederek ve kısa araştırmalar yaparak İzmir bölgesinden dönemin efsane damacılarından Mehmet Mürşit Ersöz üstadımızın Mustafa Kemal Paşa'ya kavak ticareti için sık sık geldiği bilgisine ulaşırlar ve Mürşit Ersöz üstadımızın iletişim bilgisini alarak konu ile ilgili iletişime geçilir. Mürşit Ersöz üstadımızın bu olay çok sevinir ve bu konuda daha tecrübeli olan Mustafa Kemalettin Demirbaş üstadımız ile de irtibata geçmelerini tavsiye eder ve böylelikle Mustafa Kemal Paşa Türk Daması Şampiyonası, Organizasyon Komitesi Mustafa Kemalettin Demirbaş üstadımızın başkanlığında Mustafa Kemal Paşa Türk Daması Şampiyonası düzenlemek için çalışmalara başlar. 1. Mustafa Kemal Paşa Türk Daması Şampiyonası 2000 yılında Mustafa Kemal Paşa Öğretmenler Evi Çay Bahçesi'nde, başta İstanbul, İzmir'den gelen 20 yarışmacının katılımı ile başlar. Şampiyona grup eleme sistemi ile düzenlenir ve İzmir'den Mehmet Mürşit Ersöz şampiyonluğunu ilan eder. 2001 yılında düzenlenen 2. Mustafa Kemal Paşa Türk Daması Şampiyonası grup eleme sistemi ile düzenlenir ve İzmir'den Ramazan Akçagün şampiyonluğunu ilan eder. 2002 yılında düzenlenen 3. Mustafa Kemal Paşa Türk Daması Şampiyonası grup eleme sistemi ile düzenlenir ve İstanbul'dan Osman Pıtır şampiyonluğunu ilan eder. 2003 yılında düzenlenen 4. Mustafa Kemal Paşa Türk Daması Şampiyonası grup eleme sistemi ile düzenlenir ve İzmir'den Çetin Yılmaz şampiyonluğunu ilan eder.
2004 yılında artık Mustafa Kemal Paşa'da düzenlenen Türk Daması Şampiyonası'nın ünü ülkeyi aşıyor ve ülke dışından Kuveyt'ten Jasem Al-Ali ve Lübnan'dan Ziyad Kassim ustalarımızın katılımı ile artık Mustafa Kemal Paşa Türk Daması Şampiyonası, Uluslararası Türk Daması Şampiyonası olarak anılmaya başlıyor. 5. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası grup eleme sistemi ile düzenlenir ve İstanbul'dan Faik Yıldız şampiyonluğunu ilan eder. 2005 yılında düzenlenen 6. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası grup eleme sistemi ile düzenlenir ve Aydın'dan Mesut Gencer şampiyonluğunu ilan eder. 2006 yılında düzenlenen 7. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası grup eleme sistemi ile düzenlenir ve Aydın'dan Mesut Gencer şampiyonluğunu ilan eder. 2007 yılında düzenlenen 8. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası grup eleme sistemi ile düzenlenir ve İzmir'den Mahmut Hülakü şampiyonluğunu ilan eder. 2008 yılında düzenlenen 9. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası grup eleme sistemi ile düzenlenir ve Aydın'dan Mesut Gencer şampiyonluğunu ilan eder. 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Sayın Sadi Kurtulan Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanlığını kazanır ve Uluslararası Türk Daması Şampiyonası Organizasyon Komitesi hayırlı olsun ziyaretinde, bu bir bayrak yarışıdır diyor ve şampiyona kaldığı yerden devam eder. İlk kez 10. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası İsviçre sistemi ile düzenleniyor ve Türkiye, Lübnan, Kuveyt, Katar ve Suriye'den toplam 120 yarışmacının katıldığı yarışmayı Aydın'dan Mesut Gencer şampiyonluğunu ilan eder. 2010 yılında düzenlenen 11. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası İsviçre sistemi ile düzenleniyor ve Türkiye, Lübnan, Kuveyt, Katar ve Suriye'den toplam 120 yarışmacının katıldığı yarışmayı İstanbul'dan Faik Yıldız şampiyonluğunu ilan eder. 2011 yılında düzenlenen 12. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası İsviçre sistemi ile düzenleniyor ve Türkiye, Lübnan, Kuveyt, Katar ve Suriye'den toplam 100 yarışmacının katıldığı yarışmayı İstanbul'dan Faik Yıldız şampiyonluğunu ilan eder. 2012 yılında dernekleşme süreci başlıyor ve başta İstanbul, İzmir, Denizli ve Mustafa Kemal Paşa olmak üzere birçok il ve ilçelerimizde dama dernekleri kuruluyor. 13. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası İsviçre sistemi ile düzenleniyor ve Türkiye, Lübnan, Kuveyt, Katar ve Suriye'den toplam 118 yarışmacının katıldığı yarışmayı İzmir'den Vecdi Naim Deveci şampiyonluğunu ilan eder. 2013 yılında 5 derneğin katılımı ile Türk Daması Federasyonu Mustafa Kemalettin Demirbaş Üstadımızın başkanlığı ile kuruluyor. 14. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası İsviçre sistemi ile düzenleniyor ve Türkiye, Lübnan, Kuveyt, Katar, Japonya, Endonezya ve Irak'tan toplam 144 yarışmacının katıldığı yarışmayı İstanbul'dan Faik Yıldız şampiyonluğunu ilan eder. 2014 yılında düzenlenen 15. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası İsviçre sistemi ile düzenleniyor ve Türkiye, Lübnan, Kuveyt, Katar, Japonya, Endonezya, İran ve Irak'tan toplam 168 yarışmacının katıldığı yarışmayı İstanbul'dan Ogün Tancer şampiyonluğunu ilan eder. 2015 yılında düzenlenen 16. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası İsviçre sistemi ile düzenleniyor ve Türkiye, Lübnan, Kuveyt, Katar, Japonya, Endonezya, İran ve Irak'tan toplam 152 yarışmacının katıldığı yarışmayı İzmir'den Hayri Çakır şampiyonluğunu ilan eder. 2016 yılında düzenlenen 17. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası İsviçre sistemi ile düzenleniyor ve Türkiye, Lübnan, Kuveyt, Katar, Japonya, Endonezya, İran ve Irak'tan toplam 184 yarışmacının katıldığı yarışmayı İstanbul'dan Faik Yıldız şampiyonluğunu ilan eder. 2017 yılında düzenlenen 18. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası İsviçre sistemi ile düzenleniyor ve Türkiye, Lübnan, Kuveyt, Katar, Japonya, Endonezya, İran ve Irak'tan toplam 192 yarışmacının katıldığı yarışmayı İran'dan Zaher Mustafa Necet şampiyonluğunu ilan eder. 1 Mayıs 2018 yılında Türk Daması Federasyonu kurucu başkanı Mustafa Kemalettin Demirbaş vefat eder ve boşalan başkanlık koltuğuna Mustafa Muzaffer Ceylan seçilir. 2018 yılında düzenlenen 19. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası, İsviçre sistemi ile düzenleniyor ve Türkiye, Lübnan, Kuveyt, Katar, Japonya, Endonezya, İran ve Irak'tan toplam 185 yarışmacının katıldığı yarışmayı İstanbul'dan Ogün Tancer şampiyonluğunu ilan eder. 2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Sayın Mehmet Kanar Belediye Başkanlığını kazanır ve Uluslararası Türk Daması Şampiyonası Organizasyon Komitesi hayırlı olsun ziyaretinde, "Biz de bayrak yarışında varız" der ve şampiyona kaldığı yerden devam eder.
20. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası İsviçre sistemi ile düzenleniyor ve Türkiye, Lübnan, Kuveyt, Katar, Japonya, Endonezya, İran ve Irak'tan toplam 170 yarışmacının katıldığı yarışmayı Aydın'dan Gökselkaya şampiyonluğunu ilan eder. 2020 yılında pandemiden dolayı şampiyona yapılmadı. 2021 yılında düzenlenen 21. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası İsviçre sistemi ile düzenleniyor ve Türkiye, Lübnan, Kuveyt, Katar, İran ve Irak'tan toplam 115 yarışmacının katıldığı yarışmayı İstanbul'dan Faik Yıldız şampiyonluğunu ilan eder. 2022 yılında düzenlenen 22. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası İsviçre sistemi ile düzenleniyor ve Türkiye, Lübnan, Kuveyt, Katar, Japonya, Endonezya, İran ve Irak'tan toplam 160 yarışmacının katıldığı yarışmayı İstanbul'dan Ogun Tancer şampiyonluğunu ilan eder. 2023 yılında düzenlenen 23. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası İsviçre sistemi ile düzenleniyor ve Türkiye, Lübnan, Kuveyt, Katar, Japonya, İran ve Irak'tan toplam 130 yarışmacının katıldığı yarışmayı İstanbul'dan Faik Yıldız şampiyonluğunu ilan eder. 2024 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Sayın Şükrü Erdem belediye başkanlığını kazanır ve Uluslararası Türk Daması Şampiyonası Organizasyon Komitesi hayırlı olsun ziyaretinde, "Biz de bayrak yarışında varız" der ve şampiyona kaldığı yerden devam eder. 24. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası İsviçre sistemi ile düzenleniyor ve Türkiye, Lübnan, Kuveyt, Katar, Japonya, İran ve Irak'tan toplam 135 yarışmacının katıldığı yarışmayı İstanbul'dan Faik Yıldız şampiyonluğunu ilan eder. Türk daması, yüzyıllardır Anadolu'nun kültürel zenginliklerinden biri olmuş, aklın, stratejinin ve sabrın sembolü olarak nesillerden nesillere aktarılmıştır. Bu kadim mirasın yaşatılmasında ve uluslararası alana taşınmasında en önemli dönüm noktalarından biri, 25 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen Uluslararası Türk Daması Şampiyonası'dır. Bu büyük organizasyonun bugünlere gelmesinde, ilçemize değer katan kıymetli belediye başkanlarımız Hayri Öztetikler, Sadi Kurtulan, Mehmet Kanar ve Şükrü Erdem'in katkıları unutulmazdır. Gösterdikleri vizyon, verdikleri destek ve bizlere duydukları güven sayesinde, Türk daması sadece bir oyun olmaktan çıkmış, dostluğun, kardeşliğin ve kültürün evrensel bir buluşma noktası haline gelmiştir. Her yıl bizlerin yanında olan, taleplerimizi en ince ayrıntısına kadar yerine getiren, güler yüzleri ve özverili çalışmalarıyla turnuvalarımızın kusursuz gerçekleşmesini sağlayan belediye çalışanlarına da gönülden teşekkür ederiz. Onların emeği, bu büyük organizasyonun görünmeyen ama en güçlü temeli olmuştur. Ve elbette, çeyrek asırdır bizleri bağrına basan, misafirperverliğiyle kalplerimizi ısıtan, coşkusuyla turnuvalarımıza bambaşka bir ruh katan Mustafa Kemal Paşa halkına en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Sizler sayesinde bu şampiyona yalnızca bir spor müsabakası değil, aynı zamanda bir bayram, bir şölen ve dostluğun sembolü haline gelmiştir. Bugün, geride bıraktığımız 25 yılın gururunu yaşarken, aslında geleceğe de umutla bakıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bu birliktelik, bu dayanışma ve bu sevgi, Türk damasını daha nice yıllara taşıyacaktır. Hep birlikte, daha güçlü, daha coşkulu ve daha anlamlı nice 25 yıllarda buluşmak dileğiyle.